Merhabalar, bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu çantayı çalışacağız. Kore modeli bir çanta. Bir günde yapabileceğiniz çok kolay ve bir o kadar da sevimli bir çanta oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi ve yaptığınız çantaları bana Instagram üzerinden göndermeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Evet, çantamın iplerine geçecek olursam bu şekilde Fold markasına ait iplerimi kullandım. 1,5 milimlik bir makrome ip kullandım. Bundan 2 adet kullandım. İkincisinden bakın bu kadar kaldı. Bu kadarını kullandım. Bu şekilde Marilyn yeni çıkarmış olduğu gerçekten dokusu oldukça güzel bir ip. Ben çok beğendim. Örerken hırkalarınızı da eşlik edecek bu şekilde renk vermek istediğiniz zamanda da çantalarınızda çok güzel bir örgü elde edebileceğiniz bir ip olmuş. Gerçekten bundan bir adet, diğerinden dediğim gibi 1,5-2 adet, ikincisinden bu kadar kaldı. Kullanmış oldum. 3,5 milim tığ kullandım. Bu arada iplerimin linkini açıklama kısmına ekliyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. 3,5 milim tığ kullandım. 2 tane de bu şekilde yuvarlak halka kullandım. Malzemelerimiz de bu şekilde. Hadi çantamızın yapımına başlayalım. Evet, çantam için ipimi bu şekilde 2 kat yaparak 66 tane zincir çektim. Zincirlerimi ne çok sıkı ne de çok gevşek çekiyorum. Tam orta ayarda çekiyorum ki arka kanatlarına batarak öreceğimiz için kolaylık sağlasın. Şimdi ben bu 66 zincirimin ölçüsünü paylaşacağım sizlerle, ama bu ölçü tabii ki bir üst sıramızda değişiklik gösterebilir. Öncelikle ipinizin kalınlığına ve inceliğine göre değişeceği için zincir ölçüsünü bir göstermek istiyorum. 40 santimlik, hatta 39 santimlik bir zincirim olmuş oldu. Şimdi dediğim gibi 66 tane zincirimi çektim. Bu zincir arttırımını nasıl yapacaksınız? Şimdi örerken bahsedeceğim, daha detaylı anlayabilmeniz için. Şimdi hemen 66 zincirimi çektim. Bir zincir daha çekiyorum. Bu benim üst sırama çıkmak için kullanacağım zincirim. 66 artı 1. 67 tane zincir çekmiş oldum. 66'sını sayıyorum tabii ki bunun. Hemen bakın şu şekilde zincirimin arka tarafını çeviriyorum. Arka kanatlarına batarak ilerleyeceğim. Son çekmiş olduğum 67. zincirime tabii ki batmıyorum. Bunu üst sırama çıkışta kullanacağım için hemen 66. zincirimin arka kanadına tığımı batıp ipimi çekiyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. İpimi çekiyorum. Bir kaydırma da buraya yapıyorum. Hemen yanındaki zincirimin arka kanadına batıyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Yanındaki zincirime geçiyorum. Bir kaydırma da buraya yapıyorum. Yanındaki zincirime geçiyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Yanındaki zincirime bir kaydırma yapıyorum. Bu şekilde 15 adet kaydırmamı tamamlıyorum. Evet, baştan itibaren 15 tane kaydırmamı tamamladım. Şimdi hemen 15 kaydırmamdan sonra yanındaki yine zincirimin arka kanadına tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Artık sık iğnelere geçiyorum. İlk yapmış olduğum sık iğnemin tepesine işaretleyicimi takıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Yanındaki zincirimin yine arka kanadına bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirimin arka kanadına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirimin arka kanadına bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir zincirimin arka kanadına birer tane sık iğne yaparak toplamda bakın kaydırmalarımdan sonra işaretleyicimin olduğu yerden itibaren 17 tane sık iğne elde edip geliyorum. Evet, kaydırmalarımdan sonra işaretleyicimin olduğu yerden itibaren toplamda 17 tane sık iğnemi oluşturdum. Şimdi hemen yanındaki İlk sık iğneme 17 tane sık iğnemden sonra yanındaki ilk zincirimin arka kanadına tığımı batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ve bir sık iğne daha yapıp çiftimi oluşturuyorum. Burada bir arttırma yapıyorum. Hemen bakın. Burada 2 tane sık iğne yaptım aynı yere. İkincisine işaretleyicimi takıyorum.
Bir sonraki sıramda burada arttırma uygulayacağım çünkü. Hemen yanındaki zincirime geçiyorum. Bir çift oluşturdum. Yanındaki zincirimin arka kanadına yine batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıp bir sık iğne daha yapıp çiftimi oluşturuyorum. Çiftimden sonra, arttırmamdan sonra bir çift daha yaparak bir arttırma daha yaptım. Şimdi tekrar işaretleyicimi alıyorum. Bu sefer 2 tane sık iğne yapmıştık. Bu sefer ilkine takıyorum. Bakın şöyle 2 tane yan yana işaretleyici takmış oldum. 4 tane sık iğne yaptım. İlk yaptığım sık iğnemi atladım. İkincisine işaretleyici taktım. Üçüncüsüne işaretleyici taktım ve dördüncüsünü bıraktım. Hemen yanındaki zincirime geçiyorum. Yanındaki zincirimin arka kanadına bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu çiftlerimden sonra, arttırmalarımdan sonra sık iğnelerime her bir zincirime birer tane sık iğne ile devam ederek, bakın bu arttırmalarımın bittiği yerden itibaren 17 tane sık iğne yapıyorum. Evet, arttırmalarımdan sonra 17 tane sık iğnemi yaptım. Bunu nereden sayıyorum? Bakın şuradaki işaretleyicimden sonraki sık iğnemi de atlıyorum. Burada zaten çift batmıştık. Bunu saymadan hemen işaretleyicimden sonra ikinciden itibaren saymaya başlayarak 17 tane sık iğne elde ettim. İşaretleyicimden sonra saymaya başladığımda da 18 tane elde etmiş oldum. Bu detayı vereyim. Kafanız karışmasın. İşaretleyici bir öncesine taktığımız için karışıklık olmasın. 17 tane sık iğnemi şimdi hazırladım ve 17. sık iğnemin tepesine işaretleyicimi takıyorum yine. Son yapmış olduğum sık iğnemin tepesine işaretleyicimi taktım. Şimdi geliyorum, sonda 15 tane zincirim kaldı. Hemen yanındaki ilk zincirimin arka kanadına tığımı batıp ipimi çekiyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Bu şekilde kalan her bir zincirimin arka kanatlarına birer tane kaydırma yaparak 15 tane kaydırma elde ediyorum. Evet, sondaki 15 tane kaydırmamı da tamamladım. Şimdi artık birinci sıramı tamamlamış oldum. Birinci sıramın sonunda daha büyük bir çanta yapmak isterseniz ne yapacağınızdan bahsetmek istiyorum. Genel olarak model kurulumunu anlamış olduk. Model kurulumunu yapmamız için bakın 66 tane zincir çekmiştim ben. Bu 66 zincirinin 15'ine kaydırma, 17'sine sık iğne, arada 2 tane bakın zincir. 2 zincirimin üzerine çifter battım. Daha sonrasında 17 tane sık iğne ve kenarda 15 tane kaydırma yapmış oldum 66 zincirime. Şimdi bunu arttırmak istiyorsanız, büyütmek istiyorsanız ne yapacaksınız? Mesela 15 değil de 16 kaydırma. Bir arttırıyorsunuz buradan. Bir zincir buradan. Buraya 17 sık iğne değil de 18 sık iğne, bir arttırıyorsunuz buradan. Buraya ortası aynen kalıyor. 2 tane zincirim olduğu gibi kalıyor. Kenar kısmında 17 tane sık iğnemi yapıyorsunuz 18, yani 17 zincirime 18. Sonda 15 tane var, 16 yapıyorsunuz. Bir tanesinden bir arttırdıysanız diğerlerinden de birer tane arttırıyorsunuz. Yani 1, 2, 3 ve 4 tane zincir arttırarak gidebilirsiniz. Yani şu anda biz 66 zincir üzerine kurduk. 66 zincir üzerine kurduk. 4 tane arttırdığınız zaman 70 tane zincir olacak. Eğer daha da büyük yapmak istiyorsanız 74, 78 bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Ya da daha küçük yapmak isterseniz 66 değil de 62, 50, 62, 58 oluyor. Evet, 58 bu şekilde dörder dörder eksilterek zincir sayılarınıza gidebilirsiniz. Dörder dörder eksilttiğiniz zaman da mesela bir buradan arttırıyorsunuz, bir buradan, bir buradan, bir buradan. Ya da eksiltiyorsanız bir buradan eksiltiyorsunuz. 15 değil de 14, 17 değil de 16, yine 17 değil de 16, 15 değil de 14 yapıyorsunuz. 4 arttırarak, 4 eksilterek ilerleyebilirsiniz. Her modelime birer tane ekleyerek ya da ikişer tane arttırmak istediniz. 2, 4, 6 ve 8. 8 tane zincir arttırmanız gerekiyor. 66'nın üzerine yani 8 zincir
olduğu zaman 74 tane zincir çekmeniz gerekiyor. Bir de bağlama zincirinizle birlikte 75 tane zincir çekmeniz gerekiyor. Bu şekilde arttırmalarınıza devam edebilirsiniz. Dediğim gibi ortadaki zincirler aynı kalıyor. Kenarlardan arttırarak ilerleyebilirsiniz. Birisinden ne kadar arttırıyorsanız diğerlerinden de o kadar arttırmanız gerekiyor ya da eksiltmeniz gerekiyor. Çantanızı büyütüp küçültmek için bu yöntemleri kullanabilirsiniz. Son olarak ilk sıramdan sonraki ölçümümü de paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu tabi ölçü gittikçe değişecek. İlk başlangıç ölçümü paylaşmak istiyorum. Çünkü ipinizi farklı ip kullanabilirsiniz. Ya da daha el değişikliği ile alakalı daha farklı olabilir ölçüleriniz. Bakalım toplama yapmış mı? Evet, 2 santim kadar toplama yapmış. 37 santim olmuş oldu. İlk sıramda ölçüm. Şimdi hemen geçiyorum ikinci sırama. Aynı işleme devam edeceğim aslında. Çok bir fark yok. Hemen şimdi işaretleyicilerimi taktım. Bundan sonra işlerim daha kolay olacak. Şimdi kenardaki 15 tane kaydırmam her sıramda aynı şekilde kalıyor. Şimdi ikinci sırama geçerken bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Bakın zincirimi çektim. Bu zincirli yerimi üst sırama geçiş olarak sayıyorum. Buraya batmıyorum. Hemen bakın ilk kaydırmamın ortasından batarak arka kanadını alıyorum. Arka kanadını aldım. Bir kaydırma yaptım. Hemen yanındakine geçiyorum. Yine arka kanadını aldım. Bir kaydırma yaptım. Yanındakine geçiyorum. Arka kanadını aldım. Bir kaydırma yaptım. Yanındakine geçiyorum. Arka kanadını aldım. Bir kaydırma yaptım. Yanındakine geçiyorum. Arka kanadını aldım. Bir kaydırma yaptım. Yanındakine arka kanadını aldım. Bir kaydırma yaptım. Bakın bu şekilde baştan itibaren 15 tane kaydırma yaparak işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Evet, baştan itibaren 15 tane kaydırmamı tamamladım. İşaretleyicimin olduğu yere geldim. Bu benim sık iğnemi başlangıcının olduğu yere takmış olduğum işaretleyicimdi. Şimdi sık iğnelerle devam edeceğim. Kenardaki 15'erlik kaydırmalarım hep aynı şekilde kalıyor. Ortadaki arttırmalarım da kalıyor. Arttırmalarımı bu aradaki sık iğnelerden yaparak genişletiyorum çantamı. Hemen bakın 15 tane sık iğnemi yaptım. İşaretleyicimin olduğu yerdeyim. İşaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere yine arka kanadına batarak bir sık iğne yapıyorum. Tekrar işaretleyicimi aynı yere takıyorum. Hemen yanındaki sık iğnemin arka kanadına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Yine arka kanadına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakinin yine arka kanadına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakinin arka kanadına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnemin arka kanadına batarak işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Evet, işaretleyicimden kaydırmalarımdan sonra işaretleyicimin olduğu yerden itibaren her bir sık iğnemin arka kanadına birer tane sık iğne yaparak diğer işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Arada bakın işaretleyicimin olduğu yerle birlikte 18 tane sık iğne elde etmiş oldum. Bir önceki sıramda 17 olan sık iğnem ikinci sıramda 18'e yükselmiş oldu. Bir tane artmış oldu. Şu ortada arttırma yaptığımız için. Hemen şimdi buradaki işaretleyicimi çıkarıyorum. Arada çift battığımın ikincisine takmıştım. Buradaki işaretleyicimi çıkarıp işaretleyicimin olduğu yerdeki sık iğnemin yine arka kanadına tığım batıp bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıp bir sık iğne daha yapıp bir arttırma yapıyorum bu kısımda. Hemen çift sık iğne yapmış olduğum işaretleyicimin olduğu yere. Bunun bakın yine ikincisine işaretleyicimi takıyorum. Yine arttırmamı yapmış oldum. Tekrar diğer işaretleyicimin olduğu yere geldim. Buraya da yine 2 tane sık iğne yapıyorum arka kanadına batarak. 1 ve 2 tane sık iğnemi tamamladım. Ben işaretleyicimi alıp yapmış olduğum 2 sık iğnenin ilkine işaretleyicimi takıyorum. Hemen bakın arttırmamı yapmış oldum. Yine işaretleyicilerimi yan yana takmış oldum. 4 tane sık iğne elde ettim.
İlkine 2 tanesini çift batarak, ikincisine ve üçüncüsüne işaretleyicilerimi taktım. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum arka kanadına. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum yine arka kanadına. Bu şekilde her bir sık iğnemin arka kanadına birer tane sık iğne yaparak işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Evet, arttırmalarımdan sonra bakın şuradaki işaretleyicimden sonraki ilk sık iğnemi saymadan hemen ikinci sık iğnemden başlayarak, bakın şurası arttırmamdı çünkü çift battığım yeri saymadan hemen yanındakileri sayarak 17 tane sık iğne elde etmiş oldum işaretleyicimin olduğu yere kadar. Buraya ilk sık iğnemi yapmıştım bir önceki sıramda, son sık iğnemin olduğu yer. Buraya da tekrar bakın son sık iğnemin arka kanadına yine tığım batarak bir sık iğne yapıyorum ve buraya tekrar işaretleyicimi takıyorum. Toplamda çiftimden sonra 18 tane sık iğne elde etmiş oldum yine bu sıramda da. Hemen bakın yanındaki sık iğneme geçiyorum. Yanındaki kaydırmama geçiyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Yanındaki kaydırmama batıyorum arka kanadına. Bir kaydırma yapıyorum. Yanındakinin yine arka kanadına batarak bir kaydırma yapıyorum. İşaretleyicimden sonra her bir kaydırmamın üzerine birer tane kaydırma yaparak 15 tane kaydırmamı elde ediyorum yine bu sıramda. Evet, ikinci sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Baştan itibaren ne yaptık? 15 kaydırma, 18 sık iğne, 1 çift, 2 çift, 18 sık iğne, 15 kaydırma yaptık. Yani bir önceki sıramızda 17 idi. Bu sıramızda 18'e çıkmış oldu. Aradaki sık iğne sayılarımız. Kenarlar birebir aynı, ortalar aynı kalmış oldu. Hemen bakın ikinci sıramı tamamladım. Bir tane zincir çekip üçüncü sırama geçiş yapıyorum. Örgümü çevirdim. Zincirim bakın şurayı, kafamız karıştırmasın, burayı saymadan ben ilk kaydırmamızın tepesine bir ortasından batarak arka kanadına batarak bir kaydırma yapıyorum. Yanındakinin arka kanadına bir kaydırma yapıyorum. Yanındakinin yine arka kanadına bir kaydırma yapıyorum. Bu şekilde yine ne demiştim? Her sıramda 15 tane kaydırmam birebir aynı şekilde kalıyor. Kenarlardan arttırmalarımıza devam ediyoruz. 15 tane kaydırmamızı yapıp işaretleyicimizin olduğu yere kadar ilerliyoruz. Evet, 15 tane kaydırmamı yaparak işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. 3. sıramdayım şu anda. Hemen bakın işaretleyicimin olduğu yerden işaretleyicimi çıkarıyorum. Sık iğnemin arka kanadına batarak bir sık iğne yapıyorum. Ve buraya tekrar işaretleyicimi takıyorum. Hemen yanındaki sık iğnemin arka kanadına geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğnemin arka kanadına geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yine her bir sık iğnemin arka kanatlarına birer tane sık iğne yaparak işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Evet, kaydırmalarımdan sonra bakın işaretleyicimin olduğu yerden itibaren her bir sık iğnemin arka kanadına birer tane sık iğne yaparak işaretleyicimin olduğu yere kadar ilerledim. Ve bu arada toplamda 19 tane sık iğne elde etmiş oldum. Bir önceki sıramda 18'di, bir önceki sıramda 17 idi. Bu şekilde birer birer artarak ilerliyor. Hemen bakın işaretleyicimin olduğu yerden işaretleyicimi çıkarıyorum. Buraya arka kanadına batarak yine 1 ve 2 tane sık iğne yaparak çiftimi oluşturuyorum. Ben ikincisine işaretleyicimi takıyorum. Yanındaki işaretleyicimin olduğu yere geldim. Buraya da 1 ve 2 tane sık iğne yapıyorum. Çiftimi oluşturdum yine. Bu yapmış olduğum çift sık iğnemin ilkine yine işaretleyicime takıyorum. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. Arka kanadına batarak bir sık iğne yapıyorum. Buradan itibaren başlıyorum saymaya. Yanındakine 2, 3, hepsinin arka kanadına batarak 4, 5, 6, 7 şeklinde ilerliyor. Bu şekilde 19 tane sık iğnemi tamamlıyorum. İşaretleyicimin olduğu yeri de sık iğneli zaten. Buraya da 19. sık iğnemi yapıyorum. Kalıyor geride 15 tane kaydırmam. Buranın da her birinin arka kanadına birer tane kaydırma yaparak tamamlıyorum.
Üçüncü sıramda bu şekilde bitirmiş oluyorum. Ne yapıyorum? Üçüncü sıramda 15 kaydırma, 19 sık iğne, 2 çift, 19 sık iğne ve 15 kaydırma. Dördüncü sırama geçiyorum. Bir zincir çekip 15 kaydırma, 20 sık iğne, bakın 19 olan 20'ye çıkmış oldu. 2 çift, 20 sık iğne, 19 olan 20'ye çıkmış oldu ve sondaki 15 kaydırmam aynı kalıyor. Bir zincir çekip 5. sırama geçiyorum. 15 kaydırma, 21 sık iğne, bakın 20 olan 21'e çıkmış oldu. 2 çift, 21 sık iğne, 15 kaydırma. Bu şekilde ilerliyor tüm sıralarımız. Bu şekilde yeteri uzunluğa gelene kadar kenardaki 15 kaydırmam ve ortadaki çiftim aynı kalıyor. Her sıramda birer birer artarak sağdan ve soldan birer arttırma ile ilerleyerek bu şekilde yeteri uzunluğa gelene kadar örgümüzü tamamlıyoruz. Evet, yeteri uzunluğa gelene kadar arttırmalarıma devam ettim. Başta 15 kaydırma, arada 24 sık iğnem, 2 çiftim ve 24 sık iğnem, 15 kaydırmam var şu anda. 8. sıramın sonundayım. Son olarak uzunluk ölçüsünü de paylaşmak istiyorum. Şöyle bakın, orta kısmı ölçtüğüm zaman 6,5 santim oldu. Şöyle bir kenarı ölçtüğümde şöyle 21 santim. Diğer tarafı ölçtüğümde de 21,5, aynen 21,5 bu taraftan, 21,5 bu taraftan olmuş oldu ölçüleri. Ölçülerim bu şekilde. Şimdi 8. sıramı tamamladım. Dediğim gibi 15 kaydırma, 24 sık iğne, 1 ve 2 çift, 24 sık iğne ve 15 kaydırma şeklinde kenar kısımlar. 8. sıramı da bu şekilde bitirdim. Bir zincir çektim, örgümü çeviriyorum. Yine 15 tane kaydırmamı yapıyorum. Hemen yanındaki sık kaydırmamın arka kanadına batarak bir kaydırma yapıyorum. Yanındakine geçiyorum, bir kaydırma yapıyorum. Yanındakine bir kaydırma yapıyorum. Bu şekilde 15 tane kaydırmamı yapıp işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Evet, 15 kaydırmamı yapıp işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Burada işaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere yine arka kanadına batarak bir tane sık iğne yapıp işaretleyicimi takıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Yine arka kanadına bir sık iğne, yanındakinin arka kanadına bir sık iğne. Bu şekilde yine arka kanatlarımın her birine birer tane sık iğne yaparak burada işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Evet, sık iğnelerimi yaparak kaydırmamdan sonra işaretleyicimin olduğu yerle birlikte sık iğnelerimi yaparak işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Burada artık işaretleyicimi çıkarıyorum. Herhangi bir arttırma, eksiltme yapmadan devam edeceğim. Bundan sonraki sıralarıma hemen yanındaki, bakın işaretleyicimin olduğu yerin arka kanadına batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Artık arttırmamı bitiriyorum burada. Ay, takıldı. Bir tane sık iğnemi yaptım. Ben bakın yanındaki işaretleyicime geldim. Bunu da artık çıkarıyorum. Kullanmayacağım artık. Hemen yanındaki sık iğnemin arka kanadına batarak bir sık iğne yapıyorum. Arttırma yapmadan hemen yanındaki sık iğnemi geçiyorum. Yine arka kanadına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğnemin arka kanadına bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğnemin arka kanadına bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak ilerliyorum işaretleyicimin olduğu yere kadar. Evet, işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Sık iğnelerimi yaparak şimdi buradaki işaretleyicimi çıkarıp işaretleyicimin olduğu yere de son sık iğnemi yapıyorum. Ve işaretleyicimi takıyorum. Kaydırmalarımdan sonra işaretleyicimin olduğu yerden itibaren 52 tane sık iğne elde etmiş oldum. Aradaki arttırmalarımı artık bu sıramda bitirdim. Hemen yanına geçiyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Yanındaki kaydırmamın arka kanadına yine bir kaydırma. Yanındaki kanadımın arka kanadına bir kaydırma yaparak bu şekilde 15 kaydırmamı yine bitiriyorum. 9. sıramda bu şekilde tamamlıyorum. Daha sonra artık arttırmayı bitirdik dedim. Arttırma, eksiltme hiçbir şey yapmadan aynı işlemlere devam ediyorum. Bir zincir çekip 10. sırama geçtim. 15 kaydırma, 52 sık iğne, 15 kaydırma. Bir zincir çekip
11. sırama geçtim. Evet 11. 15 kaydırma, 52 sık iğne, 15 kaydırma. Bir zincir çekip 12. sırama geçtim. 15 kaydırma, 52 sık iğne, 15 kaydırma şeklinde yeteri uzunluğa gelene kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet, aynı işlemleri tekrarlayarak 9. sıradan 29. sıraya kadar, yani 28. sıramı bitirdim. 29. sıramın başındayım şu anda. 28. sıraya kadar, 29. sıraya kadar bu şekilde aynı işlemleri devam ettirdim. Yeteri uzunluğa gelmiş oldum. Şimdi hemen şuradan itibaren bir ölçüsünü paylaşmak istiyorum sizlerle. Çünkü el ayarına göre değişiklik gösterecektir. 18,5 santim ölçüsü oldu. Sizinkinde değişiklik olabilir. Ortayı büyütmek isterseniz yine aynı şekilde birkaç sıra daha devam edebilirsiniz. Eğer kenarlarda da arttırma yaptıysanız aynı görüntüyü elde edebilmek için. Şimdi 29. sıramın dediğim gibi başındayım. Hemen 28. sıramı bitirdim. Bir tane zincir çektim ve 29. sırama geçiş yapıyorum. Artık nasıl ilk başta arttırma yaparak ilerlediysek artık bu düz kısmı bitirdikten sonra da eksiltme yaparak aynı ölçülere geleceğiz. Bitiş başlangıç ölçülerini bitişe de uygulayacağız. Şimdi hemen 29. sıramın başında bir tane zincirimi çektim. Yanındaki ilk kaydırmama bir tane kaydırma yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Yanındakine bir kaydırma yapıyorum. Bu şekilde yine 15 tane kaydırmamı yapıp işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Evet, 15 tane kaydırmamı yapıp işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Bakın burada en son arttırma sıramı yaparken 15 kaydırma, 24 sık iğne, 2 arttırma, yine bir çift ve bir çift, 2 tane çift yan yana yapmıştım. Daha sonra 24 sık iğne ve 15 kaydırma yapmıştım. Şimdi yine aynı işlemi tam tersini uygulayacağız. 15 tane kaydırmamı yaptım. 24 tane sık iğnemi oluşturacağım şimdi. Daha sonrasında eksiltme yapacağım. Hemen bakın işaretleyicimin olduğu yerdeyim. Burada işaretleyicimi çıkarıyorum. Yine arka kanadına batarak bir tane sık iğnemi yapıp işaretleyicimi tekrar takıyorum. Hemen yanındaki sık iğneme bir sık iğne, yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Yine dediğim gibi en son arttırma sıramda 24 tane sık iğne ile bitirmiştim ben. Yine 24 tane sık iğne yapıp orta kısma kadar 24 sık iğnemizi yapıp geliyoruz. Evet, kaydırmalarımdan sonra işaretleyicimi taktığım yerle beraber 24 tane sık iğnemi tamamladım. Ben şimdi burada bir eksiltme yapacağım. 24 sık iğnemden sonra yanındaki ilk sık iğnemin yine arka kanadına batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topluyorum. Bir eksiltme yapmış oluyorum. Hemen buraya bir tane işaretleyici takıyorum. Yanındaki bakın 2 tane sık iğneme yine eksiltme yapacağım. Hemen yanındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. Bakın 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Yine bunun tepesine de bir işaretleyici takıyorum. Bir önceki arttırma sıramda yapmış olduğum işlemin tam tersini burada uygulamış oldum yani. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bir sık iğne. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yine kalan 24 tane sık iğnemi örüyorum. Daha sonra işaretleyicimin olduğu yer en sonki sık iğnem zaten. 24. sık iğnem burası. Buraya sık iğnemi yapıp daha sonra sonda kalan 15 kaydırmamı da yapıp bir zincir çekiyorum ve tekrar şu an 29. sıramdayım. 30. sırama geçiş yapıyorum. 30. sıramda da baştaki 15 tane kaydırmamı yapıp geliyorum. Evet, 29. sıramı tamamladım. Bir zincir çekip 30. sırama geçip baştaki 15 tane kaydırmamı da yaptım. İşaretleyicimin olduğu yere geldim. Bakın daha önce ne yapmıştık? 17 ile başladık. Birer birer arttırarak 24'e kadar ulaştık. Şimdi burada artık 24'ten başlayıp birer birer eksilterek 17'ye kadar ulaşacağız. Yani bir önceki sıramızda 24 yapmıştık. Bu sıramızda 23. Bir sonrakinde 22. Bir sonrakinde 21 şeklinde ilerleyecek. Yanda kalan sık iğne sayılarım. Şimdi bir önceki sıramda 24 yapmıştım. Dediğim gibi bu sıramda 23 tane sık iğnemi yapmak için işaretleyicimi çıkardım. İşaretleyicimin olduğu yere ilk sık iğnemi yaptım. Ve buraya tekrar işaretleyicimi takıyorum.
Hemen yanındaki sık iğneme bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne şeklinde ilerleyerek 23 tane sık iğnemi tamamlıyorum. Takıldı. Evet, 23 tane sık iğnemi yaptım. Bakın işaretleyicimden hemen önceki bir tane sık iğnem kaldı. Bu ikisine eksiltmemi yapacağım şimdi. 23 sık iğnemi yaptım. Yanındaki sık iğnemin arka kanadına tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. İşaretleyicimi çıkarıp işaretleyicimin olduğu yere de yine tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak ilk eksiltmemi yapıyorum. Ve tekrar işaretleyicimi takıyorum. Hemen yanındaki işaretleyicime geçiyorum. Bunu çıkarıyorum. İlk işaretleyicimin olduğu yere tekrar arka kanadına tığımı batıp ipimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıp işaretleyicimi takıyorum. Hemen bakın ikinci eksiltmemi de yapmış oldum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne, yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yine 23 tane sık iğnemi de buraya yapıyorum. Daha sonrasında işaretleyicimin olduğu yere geldikten sonra bakın son sık iğnemi buraya yapıyorum. 15 tane kaydırmamı yapıyorum. Bir zincir çekip 15 kaydırmamı yapıyorum. Bakın 30. sıramda 23 yapmıştım. Bir sonraki sıramda 22 sık iğne yapıyorum. 2 eksiltme, 22 sık iğne, 15 kaydırma. Daha sonraki sıramda bir zincir çekiyorum. 15 kaydırma, 21 sık iğne, 2 eksiltme, 21 sık iğne, 15 kaydırma şeklinde her sıramda birer birer eksilerek devam ediyorum. Bu şekilde son olarak son haliyle 15 sık iğne başta 15 kaydırma pardon 15 kaydırma, 17 sık iğne, 2 eksiltme, 17 sık iğne ve 15 kaydırma sırasında tamamlayıp artık çantamı hazır hale getirmiş oluyorum. Evet, eksiltmelerime devam ederek burada 17 burada 17 kalacak şekilde ilerlettim. Yani 15 kaydırma, 17 sık iğne, 2 eksiltme, 2 yan yana, 17 sık iğne, 15 kaydırma sırasında bitirmiş oldum. Bu benim kaçıncı sıram? Şu anda 36. sıramın sonundayım ve artık çantamın alt kısmı tamamlanmış oldu. Bakın şu şekilde. Hemen bu noktadan öncelikle bir tane zincir çekiyorum. İpimi biraz uzun tutarak dikişimde kullanacağım. Çünkü ipimi biraz uzun tutarak kesiyorum. Hemen dikişimi bu noktadan başlayacağım. Doğru yerden çekmişim. Evet, karıştırdım. Şimdi öncelikle ölçüsünü de tekrar vermek istiyorum. En son olarak size. Şöyle bakın. Orta kısımdan ölçtüğüm zaman tersine ölçtüğüm zaman hemen 24 santim olmuş oldu. Hemen bakın bu noktadan çantamı şu şekilde katlıyorum. Şuradan başlayarak dikişimi yapacağım. Diğer tarafı da aynı şekilde dikerek bitireceğim. Şimdi hemen dikiş kısmımıza geçiş yapalım. Evet, işaretleyicilerimi çıkardım. İpliğime iğneme geçirdim ve hemen dikişim için geldim. Bakın dikişime buradan başlıyorum. Şöyle tersime geliyor benim. Şu kısımdan başlıyorum. İpimi uzun tutup kesmiştim. Hemen bakın karşılıklı olarak şuradaki ilk ilmeğimi alıyorum. Şöyle. Ve hemen tekrar son ilmeğime batıyorum. Biraz sıkıladıktan sonra hemen yanındaki ilmeğime geçiyorum ve karşısındaki ilmeğime geçiyorum. Karşılıklı olarak dikiyorum. Yanındaki ilmeğime, karşısındaki ilmeğime batıyorum ve karşılıklı olarak dikiyorum. Yanındakine ve karşısındakine batıyorum. Karşılıklı olarak dikiyorum. Yanındakine
ve karşısındakine. Katip olunca ikisini birlikte çekmek biraz zor oluyor. Evet, bu şekilde karşılıklı olarak dikişlerimi yapıyorum. Her bir ilmeğimiz eşit zaten. Tam ortaya geldiğimizde de bitirip artık düğümlüyoruz. İpimizi koparıyoruz. Daha sonra karşı tarafı da aynı şekilde uçtan başlamamın sebebi, bu taraftan başladığınızda ilmekler eşit olduğu için orta kısımda bir karışıklık olmaz. Ortadan başlarsanız eğer herhangi bir karışıklık yaşayabilirsiniz. O yüzden uç kısımlardan başlayarak dikişinizi yaparsanız daha sağlam olacaktır. Hemen bu şekilde dikişimizi yapıyoruz ve artık çanta askı kısmımıza geçiş yapıyoruz. Evet, çantamı tamamladıktan sonra ipimi şu şekilde biraz uzun bırakıyorum dikişimde kullanmak için. Şöyle biraz uzatarak makrome ipimi 2 kat yaptım. Parlak ipimden bir adet koydum. İçerisine 3 kat şeklinde yapacağım. 4,5 milim tığımı aldım. Şimdi çanta sapımı hemen çanta sapım için öncelikle şu şekilde bir bağlama zinciri çekiyorum. Bunu saymıyorum. Daha sonrasında 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Hemen ikinci zincirime tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındaki üçüncüsüne batıyorum. İpimi çekiyorum. Bakın 3 tane ilmeğim var. İkisini birlikte, şuradaki ipimi alamadım. İkisini birlikte topluyorum. Daha sonra bakın örgümü şu şekilde çeviriyorum. Hemen bakın şurada yanda kalan şu şekilde çıkıntılı bir yer var. Buraya da tığımı batıyorum. İlk biraz zorluyor ilk sıramızda. Hemen buna batıp ipimi çekiyorum. Bakın 2 tane ilmek elde ettim. İkisini birlikte topluyorum. Çevirdim. Bakın yanda yine çıkıntılı kalan yer var. Buraya tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. İkisini birlikte topluyorum. Çeviriyorum. Batıyorum, bakın çıkıntılı olan yere. İpimi çekiyorum. İkisini birlikte topluyorum. Çeviriyorum. Batıyorum çıkıntılı olan yere. İkisini birlikte topluyorum. Çevirdim. Bakın çıkıntılı duran yer. Buraya batıyorum. İpimi çekip ikisini birlikte topluyorum. Çeviriyorum. Çekiyorum. İkisini birlikte topluyorum. Çeviriyorum. Batıyorum. İkisini birlikte topluyorum. Çeviriyorum. Batıyorum. İkisini birlikte topluyorum. Bakın askım şekillenmeye başladı. Bu şekilde yeteri uzunluğa gelene kadar devam ediyorum. Ucunda biraz pay bırakıp dikişim için ipimi kesiyorum. Çanta askımda yeteri uzunluğa geldim. 90 santimlik bir uzunluk elde ettim. Şimdi ucuna bırakmış olduğum ipime bakın şu şekilde 2 adet yuvarlak halka kullanacağım. Bunu hemen askımın uç kısmından dikişini yapacağım. Şu şekilde iğnemi geçiriyorum. Karşısından tekrar batarak bakın bulduğum boşluktan batarak dikişimi yapıyorum. 3 katlı bir ip olunca biraz zor oluyor ama evet, hemen tekrar geçiriyorum halkamdan. Hemen bakın buradaki örgümden şöyle batarak bir yere takıldı, geçiriyorum. Hemen bakın yine tekrar halkamın içerisinden ipimi geçirip buradan şöyle batarak dikişimi yapıyorum. Bu şekilde sararak ilerliyorum. Bir halkama, bir askıma batarak dikişimi yapıyorum. Daha sonra dönüyorum. Şurayı toplamıştım örerken. Çok şey yapıyor, dolaşıyor elime diye. Hemen bu tarafta da aynı şekilde halkamı yapıyorum. Daha sonra halkamı çantamın kenar kısımlarına takıp artık çantamın yapımını bitiriyorum. Evet, artık askımın halkaya dikişimi de tamamlayıp artık bakın şuradan halkamı da geçirdim iki taraflı olarak. Ön kısımda ben şu şekilde bir
deri etiketimi diktim ve çantam artık hazırlanmış oldu. İsterseniz iç kısmına şöyle bir çıt çıt da kullanabilirsiniz. Gerçekten çok tatlı, sevimli bir çanta oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Çantamın yapımı genel olarak bu şekilde. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi, yaptığınız çantaları bana Instagram üzerinden göndermeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyor. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum.